1960'ların sert ve erkeklerin hüküm sürdüğü Washington'ında Katharine Graham kimsenin ciddiye almadığı biriydi. Yas tutan, sessiz bir sosyete kadını olarak görülüyor. Toplantılarda konuşmaya bile çekindiği için kolayca göz ardı ediliyordu. Oysa kimse bir gün Amerika'nın en güçlü isimlerinden biri olacağını tahmin edemezdi. Onun hikayesi bir tesadüf değil, beklenmedik bir doğuştu. Herkes sahnenin asıl yıldızının kocası olduğunu sanıyordu. Fakat o trajik ölüm, Katharine için bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Babasının disipliniyle şekillenmiş, kocasının hırslı kararlarıyla sarsılmış bir imparatorluğu yeniden ayağa kaldırmak onun payına düştü. Sessizliğiyle küçümsenen kadın sonunda sesiyle bir ulusu değiştirecekti. Haziran 1933. Washington Post ölüm döşeğindeydi. Büyük buhran şehri ve gazeteyi yerle bir etmişti. Artık kimsenin ciddiye almadığı, alay konusu olmuş bir yayındı. Bir federal adliye müzayede salonunda insanlar bu bir zamanların gazetesinin kalıntılarını paylaşmak için toplanmıştı. Tam o anda kalabalığın arasından dikkat çekici bir figür çıktı. Eugene Meyer. Wall Street'in efsanevi ismi, dev bir servetin sahibi, emekli bir finans ustası. Böyle bir adam neden batmış bir gazetenin müzayedesinde olsundu? Kimse anlam veremeden avukatı teklif vermeye başladı. Meyer, en ufak bir tereddüt göstermeden rakiplerini bir bir eledi. Ve sonunda Washington Post $825.000 onun oldu. Şehir şaşkındı. Bu kadar zeki bir adam neden çökmekte olan bir gazeteye yatırım yapardı? Cevap basitti ama devrim niteliğindeydi. Meyer bir iş değil, bir misyon satın almıştı. Ona göre güç denetlenmeliydi. Gazetecilik gerçeğin silahı olmalıydı. O, gazeteyi bir propaganda aracından çıkarıp halkın sesi haline getirmek istiyordu. Gazetenin görevi yalnızca okuyucularınadır, diyerek Amerikan basınının rotasını değiştiren bir ilke ortaya koydu. Yıllarını, emeğini ve servetini Post'u yeniden ayağa kaldırmaya adadı. Ancak zamanı geldiğinde yerini kime bırakacağını düşündü. Herkes oğlunu seçeceğini sanıyordu. Oysa beklenmedik bir karar verdi. Koltuğunu damadı Philip Graham'a hazırladı. Genç, karizmatik, parlak bir yıldızlı Phil. Meyer onun gazeteyi yeni bir çağa taşıyacağına inanıyordu. Ama kimse bu parlak yüzün ardında karanlık bir sır olduğunu bilmiyordu. Yaklaşan fırtına sadece bir imparatorluğu değil, sessiz ve küçümsenmiş bir kadının, Katharine Graham'ın kaderini de sonsuza kadar değiştirecekti. Philip Graham, Washington Post'un başına geçtiği anda gazeteye adeta bir enerji patlaması yayıldı. Savaş sonrası Amerika'sının o sınırsız iyimserliği onun kişiliğinde vücut bulmuş gibiydi. Gençti, yakışıklıydı, karizmatikti. Hem büyüleyici hem de biraz ürkütücü bir dinamizmi vardı. Eugene Meyer, gazeteyi disiplin ve titizlikle yeniden inşa eden bir mimardı. Phil ise o temelin üzerine hızla yükselen bir gökdelenin mimarıydı. Kayınpederinin kurtardığı gazeteyi yönetmekle yetinmedi. Onu dünyanın en etkili yayın organı haline getirmeye ant içti. Büyük bir vizyona sahipti ve bu vizyonu hayata geçirecek zeka, cazibe ve siyasi sezgiye de sahipti. Haber odasında varlığı bir ilham gibiydi. Daktilo seslerinin arasında yürür, her muhabiri adıyla selamlar, editörlere espri yapar, sonra da ofisine çekilip senatörlerle, bakanlarla görüşürdü. Washington'daki güç dengesini içgüdüsel olarak anlıyordu. Bir gazetenin gerçek gücünün sadece manşetlerde değil, kurduğu ilişkilerde ve erişiminde yattığını fark etmişti. Artık Post sadece saygın bir gazete değildi. Başkentin kalbinde atan bir güç merkeziydi. Onun çevresinde olmak, Washington'un merkezinde olmak demekti. Telefonu her zaman açılır, davetleri asla geri çevrilmezdi. Phil Graham bir yayıncıdan çok daha fazlasıydı. O, gücün nabzını tutan bir orkestranın şefiydi. Phil Graham yalnızca bir gazetenin başında değildi. Bir medya imparatorluğu kuruyordu. İlk hamlesi, en büyük rakibi Washington Times Herald'ı sessiz bir operasyonla satın almak oldu. Bir gecede matbaalarını kapattı ve Washington Post'u şehrin tartışmasız liderine dönüştürdü. Ancak bu zafer bile onun için yeterli değildi. 1961'de Newsweek dergisini satın alarak Washington'ın sınırlarını aştı. Artık yalnızca haber yapan biri değil, ulusal ölçekte gündemi belirleyen bir güç figürüydü. Phil Graham mesleğinin zirvesindeydi. Hem saygı duyulan hem de korkulan bir medya baronu.
Onun etkisi en çok siyasette hissediliyordu. Artık olayları izleyen değil, onları şekillendiren biriydi. Dönemin en güçlü politikacılarıyla, özellikle John F. Kennedy ve Lyndon B. Johnson'la yakın ilişkiler kurdu. Kennedy'nin gayri resmi danışman kadrosunda perde arkasındaki en etkili isimlerden biriydi. Tarihe geçecek en kritik hamlesi 1960 Demokrat Parti Kongresi'nde geldi. Kennedy başkanlık adaylığını kazanmıştı, ancak yardımcı seçimi partiyi ikiye bölmüştü. Kuzeyli liberaller, Teksaslı senato lideri Lyndon Johnson'ı istemiyor, onu kaba ve eski kafalı bir politikacı olarak görüyordu. Graham ise büyük resmi fark etti. Katolik Kennedy'nin kazanabilmesi için Güney'in muhafazakar oylarına ihtiyacı vardı. Ve bu oyları getirebilecek tek kişi Johnson'dı. Phil, iki kamp arasında sessiz bir arabulucuya dönüştü. Otel odaları arasında sabahlara kadar süren görüşmeler yaptı. Kennedy, ekibini Teksas olmadan zaferin imkansız olduğuna ikna etti. Johnson'a ise başkan yardımcılığının bir gölge değil, gerçek bir güç merkezi olacağını anlattı. Bir gün içinde gerçekleşen bu diplomatik maratonun sonunda imkansız görünen anlaşma sağlandı. Kennedy-Johnson bileti ortaya çıktı ve Beyaz Saray'ın yolu açıldı. Phil Graham o seçimde sandığın değil, tarihin yönünü değiştiren görünmez bir kral yapıcıydı. Dışarıdan bakıldığında Phil Graham'ın hayatı kusursuz görünüyordu. Saygın Eugene Meyer'ın kızı zeki ve sadık Catherine ile evliydi. 4 çocuklarıyla birlikte Washington'un elit çevresinde örnek bir aile olarak anılıyorlardı. Georgetown'daki evlerinde verdikleri akşam yemekleri siyasetin ve medyanın en güçlü isimlerini bir araya getiriyordu. O her şeye sahip adamdı. Servet, güç, saygınlık ve sevgi. Ancak bu kusursuz görünen hayatın ardında sessizce büyüyen bir fırtına vardı. Phil Graham o dönemde manik depresyon olarak adlandırılan, bugün bipolar bozukluk diye bildiğimiz bir hastalıkla mücadele ediyordu. 1950'lerde zihinsel hastalık hala tabu sayılıyordu. Bir sağlık sorunu olarak değil, karakter zayıflığı olarak görülüyordu. Tedaviler etkisizdi, ilaçlar yetersizdi. Bu durum hem Phil hem de ailesi için yavaş yavaş dayanılmaz bir sınav haline geldi. Hastalığı dönem dönem yüzeye çıkıyordu. Yükseldiği manik evrelerde neredeyse doğaüstü bir enerjiye sahipti. Az uyur, durmadan fikir üretir, büyüleyici bir karizma yayardı. Herkes onun zekasına hayran kalırdı. Ama bu dönemlerde aynı zamanda en tehlikeli kararlarını verir, parayı savurur, kendine zarar verecek kadar kontrolsüz davranırdı. Sonra düşüş gelirdi. O taşkın enerjinin yerini karanlık bir sessizlik alırdı. Phil içine kapanır, hiçbir şeyden keyif almaz, dünyayı gri bir sisin içinde görürdü. Bu anlarda en çok acıyı ona en yakın olan kişi çekiyordu. Eşi Catherine. Kay, kocasını seviyor ama onu her geçen gün kaybettiğini hissediyordu. Bir yandan eşini koruyor, bir yandan da onun ardında bıraktığı boşlukları doldurmaya çalışıyordu. Phil'in ruh hali her sabah değişebilirdi. Catherine her yeni güne belirsizlikle uyanıyordu. Bugün karşısında büyüleyici, enerjik bir adam mı olacaktı, yoksa sessiz, umutsuz bir yabancı mı? Bu bir aşk hikayesinden çok sevginin sınırlarını zorlayan bir dayanma hikayesiydi. Yıllar geçtikçe Phil Graham'ın hastalığı derinleşti. Ruh hali, iniş çıkışları daha keskin, daha görünür hale geldi. 1960'ların başına gelindiğinde artık gizlenemiyordu. İçkiye sığınmaya başlamıştı ve bu dengesini tamamen bozuyordu. Bir zamanlar zeki, etkileyici ve insanları büyüleyen o parlak adam giderek öfkeli ve acımasız birine dönüşüyordu. Özellikle de en yakınına, eşi Kay'a karşı. Onu dostlarının, hatta çocuklarının önünde küçümser, zekasını alıya alır, geçmişini hedef alırdı. Her aşağılayıcı söz Kay'ın biraz daha içine kapanmasına neden oluyordu. Phil'in içindeki karanlık büyürken Kay kendini yavaş yavaş silikleşen bir gölgede buldu. Phil, kendi yıkımını bastırmak için en çok sevdiği kişiyi yıkma ihtiyacı duyuyordu. 1962'de bu yıkıcı döngü geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştı. Phoenix'teki bir gazete kongresinde manik bir taşkınlık sırasında Newsweek için çalışan genç Avustralyalı gazeteci Robin Webb ile tanıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar büyülendi. Kongreyi yarıda bıraktı. Onunla birlikte şehri terk etti. Kısa süre içinde açıkça yaşanan bir ilişki başladı. Washington'a döndüğünde Kaya her şeyi açıkladı. Onu terk ediyordu. Boşanmak istiyordu.
Artık gizli saklı bir şey kalmamıştı. Robin'le birlikte seyahat ediyor, davetlere onunla katılıyor, hatta onu yeni hayatının bir parçası olarak tanıtıyordu. Daha da ileri gidip vasiyetini değiştirerek Washington Post'un kontrolünü ona devretme hazırlıklarına başladı. Bir zamanlar Washington'un en saygın ismi olan Phil Graham, şimdi herkesin konuştuğu bir skandalın merkezindeydi. Bir dönemin dahisi, kendi imparatorluğunu ve itibarını kendi elleriyle yıkıyordu. Ocak 1963'te Phil Graham'ın manik dönemi korkunç bir doruğa ulaştı. Phoenix'teki bir gazete yayıncıları kongresinde programda olmamasına rağmen sahneye çıktı. Mikrofonu kaptı ve alkolün etkisiyle denetimsiz bir öfke seline dönüştü. Arkadaşlarına hakaret etti, devletin gizli bilgilerini açıkladı, ilişkisini kalabalığın önünde ilan etti. Salon donup kaldı. O an herkes onun zihninin ne kadar derin bir çöküşte olduğunu fark etti. Arkadaşları aralarında New York Times yayıncısının da olduğu bir grup onu sahneden güçlükle indirdi. Özel bir uçakla Washington'a geri getirildi ve Maryland'deki Chestnut Lodge adlı özel bir akıl sağlığı merkezine yatırıldı. Aylarca tedavi gördü. İlaçlar denendi, terapiler yapıldı. Kay bütün utanç ve acıya rağmen yanında kaldı. Boşanma sürecini durdurdu, vasiyet değişikliklerini iptal ettirdi. Her gün onu ziyaret etti, çocukları korudu, şirketi ayakta tuttu. Sessiz ama sarsılmaz bir iradeyle ailesini bir arada tutmayı başardı. Yaz geldiğinde sanki her şey biraz düzelmiş gibiydi. Phil daha sakin görünüyordu. Pişmanlığını dile getiriyor, yeniden hayata dönme isteği gösteriyordu. Doktorlarına ve Kay'a yalvardı. Kısa bir süreliğine eve dönmek, ailesiyle vakit geçirmek istiyordu. Temkinli olsalar da görünürdeki iyileşme onları umutlandırdı. Ağustos 1963'te sıcak bir cumartesi günü Phil Graham kısa süreliğine serbest bırakıldı. Virginia'daki aile çiftliğine Glen Welby'ye gittiler. Gün sakin geçti. Çift uzun uzun konuştu. Yürüyüşe çıktı. Havadaki sessizlikte belli belirsiz bir umut vardı. Belki de en kötü günler geride kalmıştı. Öğleden sonra Phil, "Biraz dinleneceğim," diyerek odasına geçti. Kay da kendi odasına çekildi. Ardından evin sessizliğini bir silah sesi yırttı. Phil Graham, 48 yaşında sevdiği tüfeklerden biriyle yaşamına son verdi. Bir dönemin dahisi, Washington'un altın çocuğu kendi iç savaşının mağlubu olarak hayata veda etti. Ve o anda bir medya imparatorluğunun yükü sessizce eşinin omuzlarına geçti. Altın Çağ, görkemli bir finalle değil, ani, keskin ve derin bir sessizlikle sona erdi. Phil Graham'ın ölümü yalnızca bir adamın değil, bir dönemin sonuydu. Ardında şok içinde bir dul, yıkılmış bir aile ve sarsılmış bir imparatorluk bıraktı. Glen Welby'de yankılanan o silah sesi, Katharine Graham'ın hayatını ikiye böldü. Bir anda sevdiği adamı, hayatının merkezini, 20 yılın ortağını kaybetti. Şok öylesine derindi ki, gerçekle hayal arasındaki çizgi silinmişti. Artık bir eş değil, duldu. Ve etrafında her şey yavaş yavaş çökerken acısını bile yaşayamadan ölümün soğuk bürokrasisiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Polisler, doktorlar, bitmek bilmeyen telefonlar, taziye mesajları. Cenaze, Washington'un kalbinde bir güç geçidi gibiydi. Başkan Kennedy katılamadı ama derin taziyelerini gönderdi. Güç dünyasının bir kral yapıcısına, bir başka güç odağından son bir saygı selamıydı. Kendi trajedisinden yalnızca aylar önce. Kay, bu fırtınayı dışarıdan bakıldığında olağanüstü bir sükunetle karşıladı. Kamuoyu, onurlu, dik duran bir dul gördü. Ama yakınları şokla donmuş, ne düşüneceğini bilemeyen bir kadını. Yasın ilk dalgası çekildikçe daha korkutucu bir gerçeklik belirdi. Washington Post artık onundu. Bu bir seçimle değil, yıllar önce babası Eugene Mayer'ın sessiz öngörüsüyle kararlaştırılmıştı. Mayer, şirketin hisselerini $1 damadı ve kızına devrederken yasal belgede küçük ama kaderi belirleyen bir madde vardı. Eğer Phil ölürse hisseler doğrudan Kay'a geçecekti. Belki de Mayer, damadının parlaklığının ardındaki kırılganlığı sezmişti ve gazetesinin en sonunda kızının ellerinde güvende olacağını biliyordu. Böylece 45 yaşındaki utangaç, sessiz, kendi gölgesinde yaşamış bir kadın bir anda Amerika'nın en büyük medya kurumlarından birinin başına geçti. Fakat Washington'un o soğuk salonlarında neredeyse hiç kimse onun başarabileceğine inanmıyordu. 1960'ların iş dünyasında kadınlara yer yoktu.
Yönetim masalarında, basın kulislerinde ve finans koridorlarında tek bir dil konuşuluyordu. Erkeklerin dili. Catherine Graham o masaya oturduğunda kimse onu ciddiye almadı. Babasının kurduğu, kocasının yönettiği gazetede sadece bir geçici figür olarak görülüyordu. Yönetim kurulu üyeleri yıllarca Eugene Meyer ve Phil Graham'a hizmet etmiş adamlardı. Onun orada olmasını talihsiz bir zorunluluk, yas tutan bir dulun kısa süreliğine işgal ettiği bir koltuk olarak görüyordu. Toplantılarda ona Kay diye hitap ediyor, birbirlerine Bay diyerek konuşuyorlardı. İş kavramlarını sanki bir çocuğa anlatır gibi basitleştiriyor, onun kararlarına güvenmiyorlardı. Kapalı kapılar ardında gazeteyi ne zaman satacak ya da yerine hangi erkek geçecek soruları dolaşıyordu. Kendisinin yöneteceği fikri kimilerine göre yalnızca komikti. En kötüsü Kayda bir süre onların haklı olabileceğine inanmıştı. İlk toplantılarda elleri öyle titriyordu ki notlarını saklamak zorunda kalıyordu. Konuşmalarını önceden yazıyor ama söz sırası geldiğinde sesi boğuk bir fısıltıya dönüşüyordu. Birkaç kez toplantı ortasında kadınlar tuvaletine kaçıp ağladı. Ailesinin mirasını mahvedecek bir yanlış kişi olduğuna inanıyordu. Her karar bir dağ gibi görünüyordu. Her adım hata korkusuyla sarsılıyordu. Ama işte tam o noktada dönüşüm başladı. Kay Graham'ı şekillendiren şey bir anda parlayan bir zafer değil, sessiz, yavaş ve sancılı bir mücadeleydi. Korkunun üzerine atılan yüzlerce küçük adım, her biri bir öncekinden biraz daha cesur. O adımların toplamı utangaç bir sosyetik kadını Amerika'nın en güçlü seslerinden birine dönüştürdü. Her şey basit ama kararlı bir adımla başladı. Her gün işe gitmek. Catherine Graham kocasının eski odasına girip onu kendine ait hale getirdi. Bu küçük ama güçlü bir semboldü. Gitmeye niyeti olmadığının, kalıp savaşacağının ilanıydı. İlk başta sadece dinledi. Toplantılarda konuşmaktan çok gözlem yaptı. İnsanların nasıl düşündüğünü, kararların nasıl alındığını anlamaya çalıştı. Her kelimeyi, her detayı bir ders gibi benimsedi. Akşamları ofisten yığınla, evrakla dönerdi. Finans raporları, tiraj tabloları, reklam gelirleri, iç yazışmalar. Hepsini tek tek inceledi. Temelden bir bilgi ağı kurmaya başladı. Sorular sormaya cesaret etti. Başta utangaçça. "Bu aptalca bir soru olabilir ama" diyerek söze başlardı. Zamanla anladı ki doğru soruları sormak aptallık değil, liderliğin ilk işaretiydi. Bu süreçte en büyük desteği şirketin yönetim kurulu başkanı Fritz Bebe'den geldi. Bebe onu bir dul olarak değil, bir lider olarak gördü. Finans ve strateji konularını sabırla anlattı, yargısına güvenmeyi öğretti. Onun sessiz desteği, Kay'ın kendine olan inancını yeniden inşa etmesini sağladı. Kay, bildiği silahı da kullanmaya başladı. İnsan ilişkileri. Georgetown'daki evini bir tür gayri resmi karargaha dönüştürdü. Gazeteciler, siyasetçiler, iş dünyasının önde gelenleri sofralarında buluşuyordu. O samimi ortamda yönetim odalarının soğukluğundan çok daha fazlasını öğreniyordu. Dinliyor, soruyor, tartıyor ve yavaş yavaş kocasının bıraktığı ilişki ağını kendi elleriyle örüyordu. Catherine Graham için dönüşüm büyük bir patlama değil, küçük ama kararlı adımların sessiz bir zinciriydi. Her gün ofise gitmek, her raporu okumak, her toplantıda biraz daha az susmak. İşte o adımlar bir dulun gölgesinden çıkan bir liderin portresini çizdi. Catherine Graham'ın en kritik kararı hem kendi mirasını hem de Washington Post'un geleceğini belirleyecekti. Yıl 1965'ti. Gazete başarılıydı, karlıydı ama bir ruh eksikliği hissediliyordu. Post saygın ama temkinliydi. Haberi aktarırdı ama sarsmazdı. Kay bunun yeterli olmadığını biliyordu. Post'un gerçekten etkili olabilmesi için düzeni sarsacak bir lidere ihtiyacı vardı. Kural tanımaz, cesur bir gazeteciye. Seçimini Benjamin C. Bradley'den yana yaptı. Bradley bir anlamda Phil Graham'ın gazeteci ruhu gibiydi. Boston kökenli, Harvard mezunu, özgüveni yüksek, keskin zekalı ve yenilgiyi asla kabul etmeyen biri. Savaş kahramanıydı, Kennedy ailesine yakınlığıyla biliniyordu ve Newsweek'in Washington bürosunu yönetiyordu. Ağzı bozuktu, enerjisi taşkındı ve klasik bir eski usul haber adamıydı. Gazeteciliğin görevinin gerçeği bulup ortalığı karıştırmak olduğuna inanan biriydi. Birçok kişi Bradley'i riskli bir tercih olarak gördü.
Yönetim kurulu ve haber odasındaki bazı isimler onu fazla asi, fazla kontrolsüz buluyordu. Fakat Kay onun içinde bir kıvılcım gördü. Aynı tutkuyu, aynı mükemmellik arayışını sezdi. Bradley, Post'u iyi bir gazeteden büyük bir gazeteye taşıyabilecek kişiydi. Kay cesur bir adım attı. Tüm şüphelere rağmen Bradley'i genel yayın yönetmeni yaptı. Bu kararla yalnızca bir editör atamadı. Amerikan basın tarihinin en güçlü ikililerinden birini yarattı. İş ilişkileri bazen fırtınalıydı. Tartıştıkları da olurdu, fikir ayrılıkları da. Ama aralarındaki temel bağ asla sarsılmadı. Karşılıklı güven ve saygı. Bradley gazeteyi daha sert, daha cesur, daha sorgulayıcı hale getirdi. Kay ise ona alan tanıdı, korudu, destekledi. O mızrağın ucuydu. Kay o mızrağı kırılmadan tutan ellerdi. Bu ortaklık kısa sürede Washington Post'u sadece bir gazete değil, bir güç merkezine dönüştürecek fırtınanın başlangıcıydı. Ben Bradley'nin cesur gazeteciliği ve Katharine Graham'ın kararlı liderliği altında Washington Post bambaşka bir gazeteye dönüştü. Bradley, Bob Woodward, Carl Bernstein, David S. Broder gibi genç, hırslı muhabirleri etrafına topladı. Haber odasında gerilimi ve rekabeti bilerek canlı tuttu. Buna yaratıcı gerginlik diyordu. Herkes daha iyisini yapmaya zorlanıyor, her satır daha keskin, her araştırma daha derin hale geliyordu. Post artık yalnızca Washington'un değil, tüm ülkenin nabzını tutan bir gazeteydi. Katharine Graham içinse bu yıllar sessiz ama büyük bir dönüşümün dönemiydi. Artık sadece bir iş yürütmüyor, gerçekten liderlik ediyordu. Dünyayı dolaştı, devlet başkanlarıyla, iş dünyasının devleriyle buluştu. Şirketini uluslararası sahnede temsil ederken çoğu zaman odadaki tek kadındı. Konuştuğu her toplantı, yönettiği her kriz özgüveninin bir tuğlası oldu. Bir zamanlar çekingen, geri planda duran eş, şimdi soğukkanlı, kararlı bir yöneticiydi. Ve sonunda fark etti, sesi vardı. Hem de güçlü bir ses. Bu dönemde risk almayı da öğrendi. Bradley'nin gazeteciliği cesaret gerektiriyordu. Güçlü insanları karşısına almayı, resmi söylemleri sorgulamayı, kimsenin söylemeye cesaret edemediğini yazmayı. Bu yayıncı olarak onun için büyük bir sınavdı. Davalar, siyasi baskılar, finansal tehditler. Her biriyle yüzleşmek zorundaydı. Ama o geri adım atmadı. 1963'ten 1970'lerin başına uzanan bu yıllar onun hazırlık dönemiydi. Becerilerini keskinleştirdi. Güvenilir bir ekip kurdu. Otoritesini sağlamlaştırdı. Henüz farkında değildi ama tarih yaklaşan bir sınav için onu hazırlıyordu. Çok yakında Amerika'nın en büyük iki siyasi krizinin ortasında Katharine Graham, bir zamanlar konuşmaktan çekinen, utangaç bir kadın, fırtınanın tam kalbinde yer alacaktı. 1971 yılı Amerika'nın en çalkantılı dönemlerinden birine sahne oluyordu. Vietnam Savaşı artık sadece uzak bir çatışma değildi. Ülkenin kalbine saplanmış bir yara gibiydi. Üniversite kampüslerinde protestolar patlak veriyor, sokaklarda öfke yükseliyor, akşam yemeklerinde aileler ikiye bölünüyordu. Savaş her sohbetin, her manşetin merkezindeydi ve Richard Nixon'ın başkanlığı bu huzursuzluğun üzerine uzun, karanlık bir gölge gibi düşüyordu. Yıllar boyunca hükümet, kamuoyuna istikrarlı ilerleme ve komünizmin yayılmasını durdurma gibi yüce hedeflerden söz etmişti. Fakat halk artık bu söylemlere inanmıyordu. Her geçen gün daha fazla Amerikalı kendilerine yalan söylendiğini hissetmeye başladı. Ülke kendi liderlerine karşı derin bir güvensizlik içine sürükleniyordu. İşte bu atmosferde Amerikan tarihinin en büyük basın hükümet çatışmalarından biri patlak verdi. 13 Haziran 1971 Pazar günü New York Times birinci sayfasında dev bir haberle çıktı. Vietnam politikası üzerinde ABD karar verme sürecinin tarihi başlıklı gizli bir raporun parçalarını yayımlamaya başlamıştı. Kamuoyu onu başka bir adla tanıyacaktı. Pentagon belgeleri. Bu belgeler sıradan bir sızıntı değildi. Eski Savunma Bakanı Robert McNamara tarafından hazırlatılmış 7.000 sayfa ve 47 ciltten oluşan gizli bir çalışmaydı. Belgeler Güneydoğu Asya'daki Amerikan politikasının 30 yılına ışık tutuyordu. Ama öyle bir ışık ki ülkenin en güçlü isimlerini çıplak bırakıyordu. Belgeler 4 başkanın, Truman, Eisenhower, Kennedy ve Johnson'ın halka yalan söylediğini ortaya koyuyordu.
Kamuya umut ve ilerleme mesajları verirken, perde arkasında savaşı genişletmişler, başarısızlığı gizlemişlerdi. Binlerce Amerikan genci savaş alanlarına gönderilirken, Washington'daki liderler zaferin mümkün olmadığını biliyordu. Ve o andan itibaren gerçeği saklamak isteyenlerle onu açığa çıkarmaya kararlı olanlar arasında yeni bir savaş başladı. New York Times'ın Pentagon belgeleri haberi, Washington Post'un haber odasına bomba gibi düştü. Ben Bradley öfke içindeydi. 10 yılın en büyük hikayesi rakip gazetede çıkmış, Post tamamen devre dışı kalmıştı. Bu bir gazeteci için en ağır aşağılanmaydı. Daktilo sesleri arasında emirlerini yağdırdı. Muhabirlerini derhal harekete geçirdi. Görev açıktı. Times'ın elinde ne varsa bulacaklardı. Ve daha da önemlisi, Post'un da kendi kopyalarına ulaşması gerekiyordu. Katharine Graham'ın ilk tepkisi insaniydi. Kıskançlık. Rakip gazete tüm ülkenin konuştuğu bir skandala imza atmıştı. Fakat kısa sürede bu duygunun yerini başka bir şey aldı. Olayın büyüklüğünü kavramak. Bu sadece bir gazetecilik başarısı değil, hükümetle basın arasında tarihi bir çatışmanın başlangıcıydı. Nixon yönetiminin tepkisi gecikmedi. Başkan Nixon ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger öfke içindeydi. Belgelerin içeriğinden çok sızıntının kendisi onları çileden çıkarmıştı. Bu olayı ulusal güvenliğe yönelik bir tehdit, devletin dış politika yürütme yetkisine yapılmış bir sabotaj olarak görüyorlardı. Başsavcı John Mitchell hemen harekete geçti. New York Times'a bir telgraf göndererek yayını durdurmalarını emretti. Devletin savunma çıkarlarının telafisi imkansız biçimde zarar göreceğini öne sürüyordu. Times meydan okudu. İkinci bölümü de yayımladı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı tarihe geçecek bir adım attı. Federal mahkemeden geçici bir yayın yasağı aldı. Amerikan tarihinde ilk kez bir federal mahkeme bir büyük gazeteyi önceden sansürlemişti. Bir anda tüm ülke nefesini tuttu. Bu artık yalnızca bir haber savaşı değildi. Basın özgürlüğü ile devletin gücü arasındaki en büyük hesaplaşma başlamak üzereydi. New York Times susturulmuştu ama Washington Post'ta heyecan doruktaydı. Ben Bradley'nin ekibi Pentagon belgelerinin kaynağını bulmak için zamana karşı yarışıyordu. O kaynak dünyanın sonradan adını ezberleyeceği bir adamdı. Daniel Ellsberg. Bir zamanlar Savunma Bakanlığı analisti olan Ellsberg, savaşın gerçek yüzünü görmüş, vicdanının peşinden gitmişti. 7.000 sayfalık gizli raporu gizlice fotokopi etmiş, Amerikan halkının bilmeye hakkı olduğuna inanmıştı. Times'ın mahkeme kararıyla susturulmasının ardından Ellsberg belgeleri yayımlayabilecek yeni bir kanal aradı. Bir dizi aracı sayesinde Washington Post'un yardımcı genel yayın yönetmeni Ben Bagdikian'a ulaştı. Bundan sonrası casus filmi gibi ilerledi. Bagdikian gizlice Boston'a uçtu, Ellsberg ile bir motelde buluştu ve belgelerin kopyalarını içeren 2 devasa kutuyu aldı. Kutuları yolcu uçağına gizlice yerleştirdi, Washington'a döndü ve doğrudan Ben Bradley'nin Georgetown'daki evine götürdü. Bradley'nin kütüphanesi bir anda savaş alanına döndü. Masalar belgelerle kaplanmıştı. Gazeteciler, editörler ve yöneticiler, Bradley, Bagdikian, Howard Simons, binlerce sayfalık dokümanı ayıklıyor, anlamlandırmaya çalışıyordu. Zaman daralıyor, hava giderek ağırlaşıyordu. Çin yemeği kutuları, taşmış küllükler ve kağıt yığınları arasında bir yandan tarihin en büyük sızıntısını çözmeye, diğer yandan neyin yayımlanabileceğine karar vermeye çalışıyorlardı. Ama perde. Arkasında çok daha kritik bir savaş yaşanıyordu. Washington Post tam o sırada tarihi bir dönemeçteydi. Halka arz aşamasındaydı. Yıllardır bir aile şirketi olan gazete ilk kez borsaya açılmak üzereydi. Bu, şirketin geleceği ve mali güvenliği için hayatiydi. Ancak şirket avukatları paniğe kapılmıştı. Hukuk firması Royal Coigel Wells, Katharine Graham'a açık bir uyarı gönderdi. Pentagon belgelerini yayımlamak felaket olurdu. New York Times zaten federal yasağın altındaydı. Eğer Post aynı belgeleri basarsa mahkeme kararı ihlali ve casusluk yasası kapsamında suçlanabilirdi. Sonuçlar yıkıcı olabilirdi. Milyonlarca dolarlık cezalar, tutuklamalar, hatta hapis. Ve bu yalnızca başlangıçtı. Hukukçuların gözünde böyle bir dava halka arzı tamamen çökertirdi. Bankalar anlaşmadan çekilir, yatırımcılar paniğe kapılırdı.
Üstelik Post birkaç televizyon istasyonuna da sahipti ve bu kanalların yayın lisansları Nixon yönetiminin onayına bağlıydı. Başkanın öfkesi yalnızca gazeteyi değil, şirketin en karlı kanatlarını da tehdit edebilirdi. Kısacası belgeleri yayımlamak, Eugene Mayer'in kurtardığı Philip Graham'ın büyüttüğü imparatorluğu paramparça edebilirdi. Ve şimdi tüm bu risklerin ortasında karar vermesi gereken kişi tek bir kadındı. Catherine Graham. Baş hukuk danışmanı ve en güvendiği isim Fritz Beibe bile bu kez endişeliydi. Tüm tecrübesiyle dikkatli olmasını, zaman kazanmasını, risk almamasını tavsiye etti. Catherine Graham'ın omuzlarına binen baskı neredeyse dayanılmazdı. Avukatlar, mali danışmanlar, yönetim kurulu hepsi aynı fikirdeydi. Yayımlamak intihar olurdu. Beyaz Saray açıkça tehdit etmişti. Nixon ve Başsavcı Mitchell gerekirse tüm devlet gücünü kullanacaklardı. Graham'ın zihninde eski şüpheler yeniden canlandı. Ben kimim ki bu kararı vereyim? Ailesinin servetini, binlerce çalışanın geleceğini ve belki de kendi özgürlüğünü tek bir hamlede tehlikeye atmak. Hangi akıllı insan böyle bir risk alırdı? Son tartışma o akşam 3 şehir arasında geçen gergin bir telefon görüşmesiydi. Bradley ve ekibi Washington'daki haber merkezinde belgeler baskıya hazır bekliyordu. Graham evinde eski bir çalışanın veda partisindeydi. New York'taki avukatlar ve danışmanlar da hatta bağlanmıştı. İlk sözü hukukçular aldı. Tehlikeyi en ağır ifadelerle anlattılar. Casusluk yasası, federal suçlamalar, iflas riski, hatta hapis. Sonra Bradley konuştu. Sesi kararlıydı ama öfke doluydu. Bu artık sadece bir haber meselesi değildi. İlke meselesiydi. New York Times susturulmuştu. Eğer Posta geri adım atarsa hükümet kazanacaktı. Basın korkutulabilir hale gelecekti. Eğer pes edersek, dedi Bradley, Post güzel, küçük, ürkek bir gazeteye dönüşür. Ve ben istifa ederim, çağrı sona erdi. Karar artık sadece Catherine Graham'a aitti. Kütüphanesinde tek başına kaldı. Etrafında babasının mirası, kocasının hırsı ve kendi korkuları vardı. Bir yanda yıkım ihtimali, diğer yanda inandığı ilke. Gazetenin görevi okuyucularınadır. Bir süre sessizce düşündü. Sonra telefonu eline aldı, haber merkezini aradı. Sesi sakindi ama kararlılıkla doluydu. "Devam edin," dedi. "Yayınlayalım." O an Washington Post'un Habersetter haber odasında tezahüratlar yükseldi. Ama asıl dönüşüm sessizce yaşandı. Kırılgan, tereddütlü dul artık yoktu. Yerini inandığı değerler uğruna her şeyi riske atabilen bir lider almıştı. Catherine Graham nihayet kendi gücünün farkına varmıştı. Washington Post ilk Pentagon belgeleri haberini 18 Haziran 1971 Cuma günü yayımladı. Beklendiği gibi Adalet Bakanlığı anında harekete geçti ve gazeteye karşı yayın yasağı talep etti. Post'un hukuk ekibi hızla savunmaya geçti. Önce yerel mahkemede, ardından temizde savaştılar. Kısa süre içinde dava, New York Times'ın davasıyla birleştirildi ve ülkenin gözü önünde yüksek mahkemeye taşındı. 30 Haziran 1971'de Amerikan tarihinin en önemli yargı kararlarından biri açıklandı. New York Times Covey United States. Mahkeme 6'ya 3 oyla basının yanında yer aldı. Çoğunluk görüşünde yargıç Hugo Black tarihe geçecek şu cümleyi yazdı. Basın yönetilenlere hizmet etmek içindir, yönetenlere değil. Ve ekledi. Yalnızca özgür ve sansürsüz bir basın hükümetin yalanlarını ifşa edebilir. Karar sadece bir davanın değil, bir ilkenin zaferiydi. Basının ifade özgürlüğü anayasanın koruması altına alındı. Catherine Graham'ın aldığı o cesur karar hukuken ve ahlaken doğrulandı. Washington Post artık yalnızca güçlü bir gazete değil, Amerikan demokrasisinin bir simgesiydi. New York Times'la birlikte özgür basının omurgasını temsil ediyordu. Ama bu zaferin bir bedeli olacaktı. Beyaz Saray'da öfke kaynıyordu. Richard Nixon ve çevresindekiler Post'u gazeteci bir kurum olarak değil, bir düşman olarak görmeye başladı. Kısa süre içinde düşman listesi hazırlanırken en üstte 2 isim vardı. Catherine Graham ve Washington Post. Nixon için bu kişisel bir mesele haline geldi. Pentagon belgeleri davasını kaybetmişti ama intikam hırsı dinmemişti ve çok yakında küçük, önemsiz gibi görünen bir olay. Gece yarısı yapılan bir hırsızlık,
Amerika tarihinin en büyük siyasi krizine dönüşecekti. Katharine Graham bir kez daha fırtınanın merkezindeydi. 1972 yılının 17 Haziran sabahında Washington'ın sessiz saatlerinde Watergate adlı lüks otel ve ofis kompleksinde devriye gezen güvenlik görevlisi Frank Wills, farkında olmadan Amerikan tarihini değiştirecek bir ayrıntı fark etti. Bodrum kapısının mandalına sıkıştırılmış bir bant parçası vardı. Kapının kilitlenmesini engelliyordu. Wills bandı çıkardı, devriyesine devam etti. Bir süre sonra aynı kapıdan geçerken bant yeniden yerindeydi. Şüphelendi ve polisi aradı. Kısa süre içinde sivil kıyafetli birkaç polis geldi. Katları tek tek aradılar. 6. katta Demokratik Ulusal Komitenin ofislerinde 5 adamı suçüstü yakaladılar. Takım elbiseleriyle, eldivenleriyle profesyonelce donatılmışlardı. Kameralar, dinleme cihazları, maymuncuk aletleri, sıradan hırsızlar değildiler. Ama o gece kimse bu küçük olayın Beyaz Saray'a kadar uzanacağını bilmiyordu. Haber, Washington Post'un şehir masasına düştü. Editörler bunu ilginç ama önemsiz bir yerel polis olayı olarak gördü. Dosya genç bir muhabir olan Bob Woodward'a verildi. Yale mezunu eski bir deniz istihbarat subayıydı. Sessiz, titiz, neredeyse mekanik bir çalışma disiplinine sahipti. 5 sanığın duruşmasını izlemeye gitti. O anda bir şey dikkatini çekti. Sanıklar sıradan suçlular gibi davranmıyordu. Hepsi iyi giyimliydi. Pahalı bir avukatları vardı ve içlerinden biri James McCord mahkemede CIA'den emekli olduğunu söylemişti. Woodward'ın merakı basit bir haberi bir takıntıya dönüştürdü. Kazdıkça hikaye büyümeye başladı. Kısa süre sonra yanına başka bir genç muhabir Carl Bernstein verildi. Bernstein, Woodward'ın tam tersiydi. Dağınık, hızlı konuşan, üniversite terk bir karşı kültür çocuğu. Ama keskin bir sezgiye ve güçlü bir kaleme sahipti. Başta kimse bu ikiliden çok şey beklemiyordu. Ama Woodward'ın sabrıyla Bernstein'in sezgisi birleşince olağanüstü bir sinerji doğdu. Haber odasında kısa sürede tek bir isimle anılmaya başladılar. Woodstein. Ve o sabah Watergate binasında başlayan o küçük hikaye çok geçmeden Amerika'daki en büyük siyasi skandala dönüşecekti. Watergate soruşturmasının ilk adımları klasik gazetecilik becerilerinin birer dersine dönüştü. Woodward ve Bernstein neredeyse tamamen sahada çalışıyorlardı. Kapı kapı dolaşıyor, bitmek bilmeyen telefonlar açıyor, en ufak bir ipucunu bile bırakmıyorlardı. Gerçekleri bulmak için sabırla, sessizce ilerlediler. İlk büyük kırılma, Woodward'ın hırsızlardan birinin adres defterinde bulduğu küçük bir notla geldi. E. Howard Hunt. WH, yani Beyaz Saray. Hunt eski bir CIA ajanıydı ve şimdi Başkan Nixon'ın danışmanı Charles Colson için çalışıyordu. Bu bağlantı gevşek de olsa ipi doğrudan Beyaz Saray'a uzatıyordu. Ancak Beyaz Saray olayı hemen küçümsedi. Soygundan sadece 2 gün sonra 19 Haziran'da Nixon'ın basın sekreteri Ron Ziegler olayı 3. sınıf bir hırsızlık girişimi olarak nitelendirdi ve Beyaz Saray'ın bu işle hiçbir ilgisi yoktur, dedi. Ulusal basın bu açıklamayı yeterli buldu. Çoğu gazeteci bu hikayeyi küçük, tuhaf bir suç olayı olarak kapattı. Ama Washington Post pes etmedi. Woodward ve Bernstein, editörleri Howard Simons ve Barry Sussman'ın desteğiyle kazmaya devam etti. Yakında Nixon'ın yeniden seçim kampanyası komitesi, ironik biçimde CREEP olarak kısaltılan, içinde gizli fonlar, gözetim operasyonları ve siyasi sabotaj planları olduğunu ortaya çıkardılar. Dönüm noktası CRP muhasebecisi Judy Hobeck Miller'ın konuşmasıyla geldi. Miller para kayıtlarının sistematik biçimde yok edildiğini anlattı. Sonra hırsızlardan birinin hesabında bulunan 25 bin dolarlık bir çek iz sürmeyi mümkün kıldı. Para Orta Batı'daki bir bağışçıdan gelmiş, doğrudan Nixon'ın seçim komitesine bağlanmıştı. Artık mesele bir soygun değildi. Bu para yoluyla Beyaz Saray'a kadar uzanan bir komploydu. Bu sırada Woodward bilgi doğrulamak ve yön bulmak için çok gizli bir kaynağa yaslanmaya başladı. Kaynağın kimliği haber odasında bile bilinmiyordu. Üst düzey bir hükümet yetkilisiydi. Nixon yönetiminin kalbinden bilgi sızdırıyordu. Geceleri Washington'daki yeraltı bir otoparkta buluşurlardı. Woodward, sinyal olarak balkonundaki saksıya küçük kırmızı bir bayrak koyardı. Kaynak doğrudan alıntılanmaz, sadece derin arka planda konuşurdu. Doğrular, yönlendirir, sessizce pusula olurdu.
Haber odasında ona şaka yollu bir lakap taktılar. Deepwood Road. Yıllar sonra kimliği açıklandığında onun FBI'nin yardımcı direktörü Mark Felt olduğu ortaya çıkacaktı. Deep Throat'un Woodward'a verdiği kısa ama unutulmaz bir tavsiye tüm araştırmanın rehberi haline geldi. Parayı takip et. Aylar boyunca 1972 seçimleri yaklaşırken Washington Post neredeyse tek başına kaldı. Ülkenin diğer büyük gazeteleri kampanya haberlerine odaklanmıştı. Nixon'ın yeniden seçilmesi artık kaçınılmaz görünüyordu. Ama Woodward ve Bernstein farklı bir hikayenin peşindeydi. Her hafta Beyaz Saray'a kadar uzanan gizli bir siyasi sabotaj ve casusluk ağını ortaya koyan yeni makaleler yayımlıyorlardı. Artık Beyaz Saray'ın tavrı küçümseyici değil, düşmanca olmuştu. Nixon yönetimi Post'u itibarsızlaştırmak için doğrudan bir saldırı kampanyası başlattı. Basın sekreteri Ron Ziegler, gazetenin haberlerini ucuz gazetecilik, dedikodu yığını ve yalanlarla dolu sorumsuz raporlama diye nitelendirdi. Başkanın müttefikleri gazeteyi Demokrat Parti'nin sözcüsü gibi davranmakla suçladı. Catherine Graham üzerindeki baskı giderek artıyordu. Artık bu sadece politik bir mücadele değildi. Kişisel ve ekonomik bir savaşa dönüşmüştü. Kaliforniya'daki bir davette CBS Başkanı Frank Stanton ona sessizce yaklaşıp uyardı. "Beyaz Saray seni hedef aldı Katie." Kısa süre sonra bu uyarı gerçeğe dönüştü. Nixon'ın müttefikleri Federal İletişim Komisyonu'na, FCC, resmi bir başvuru yaparak Washington Post'un Florida'daki televizyon istasyonlarının lisans yenilemelerine itiraz etti. Bu, şirket gelirinin 1/3'ünü tehdit eden doğrudan bir saldırıydı. Amaç açıktı. Gazeteyi mali olarak boğmak, Graham'ı diz çöktürmek. En çarpıcı tehdit ise doğrudan Adalet Bakanı John Mitchell'den geldi. Eylül sonunda Carl Bernstein onu telefonla aradı. Yeni bir haber için yorum istiyordu. Haber, Mitchell'ı Nixon'ın seçim fonlarını yöneten gizli paranın başındaki isim olarak suçluyordu. Mitchell hattın diğer ucunda öfkeye kapıldı. "Bütün bu saçmalıkları gazeteye koyuyorsun," diye bağırdı. Ve ardından tarihe geçecek kadar korkunç bir cümle kurdu. "Katie Graham o haberi basarsa, o büyük, kalın baskı makinesinde memesini yakalayacak." Bernstein sessizce not aldı. Cümleyi kelimesi kelimesine editörlerine aktardığında haber odasında bir sessizlik çöktü. Bu artık sadece bir siyasi tehdit değildi. Ülkenin en yüksek hukuk yetkilisi bir yayıncıya açıkça kişisel yıkım tehdidinde bulunuyordu. Ama Catherine Graham geri adım atmadı. Korkunun yerine öfke, öfkenin yerine kararlılık geçti. Artık bu sadece bir haber meselesi değildi. Washington Post için varoluş meselesiydi. Catherine Graham, yayıncı ofisinde her gün biraz daha büyük bir baskının altında kalıyordu. Ülkenin en güçlü isimleri artık doğrudan hedef alıyordu onu. Hisse senedi fiyatları düşüyordu. Yatırımcılar huzursuzdu. Washington'un elit çevrelerinden eski dostları bile fısıldamaya başlamıştı. "Katie fazla ileri gidiyor." İki genç muhabirin inadı uğruna ailesinin mirasını riske atıyor. Gazetesinin yalnızlaştığı bir dönemde Graham da yalnızdı. Ama o yalnızlığın içinde bile sarsılmadı. Ben Bradley bazen onunla konuşmaya geldiğinde endişesini dile getiriyordu. Baskı büyüktü, tehditler ciddiydi, hata yapma ihtimali ise çok gerçekti. Catherine'in cevabı hep aynıydı. Sakin, kısa ve kararlı. "Devam et Ben." Ona güveniyordu, muhabirlerine de. Ve onları korumak için elinden geleni yapıyordu. Beyaz Saray'ın, yatırımcıların ve hatta kendi yönetim kurulunun baskısını üzerine aldı. Haber odasının önüne bir kalkan gibi geçti. Onun cesareti gürültülü değildi. Çelikten, sabırlı ve sessizdi. Ateşin içinden geçmiş birinin artık sıcaklıktan korkmayan kararlılığıydı bu. Kasım 1972'de Richard Nixon, Amerikan tarihinin en büyük farklarından biriyle yeniden seçildi. Bir an için Washington Post'un hikayesi gölgede kalmış gibiydi. Watergate, küçük bir dipnot olmaya mahkum görünüyordu. Ama Woodward ve Bernstein kazmayı bırakmadı. Dönüm noktası hırsızların davasına bakan yargıç John Sirica'nın mahkemesinde geldi. Sertliğiyle Maximum John lakabını taşıyan Sirica, olayın ardında daha büyük bir komplonun yattığına inanıyordu. Sanıklardan biri eski CIA ajanı James McCord uzun yıllar hapis cezası tehdidiyle yüzleşince sessizliğini bozdu.
Mart 1973'te mahkemeye yazdığı bir mektupla üst düzey yetkililerin duruşmada yalan söylediğini ve hırsızlara sus payı ödendiğini açıkladı. Baraj o anda yıkıldı. Senato, Watergate Komitesi'ni kurdu. Yaz boyunca Senatör Sam Ervin'in yönettiği televizyonlu duruşmalar ülkeyi ekran başına kilitledi. Birer birer Beyaz Saray ve kampanya yetkilileri tanıklık etti. En sarsıcı olan eski Beyaz Saray danışmanı John Dean'in ifadesiydi. Dean, başkanlıkta bir kanser olduğunu söyleyerek Nixon'ı doğrudan örtbasın içinde olmakla suçladı. Ve sonra tüm skandalın kaderini değiştirecek an geldi. Beyaz Saray yardımcısı Alexander Butterfield, neredeyse her başkan konuşmasını otomatik olarak kaydeden gizli bir ses kayıt sistemi olduğunu açıkladı. O cümleyle birlikte gizem çözülmeye başladı. Artık geriye sadece bir soru kalmıştı. Kasetlerde ne vardı ve Nixon ne kadar derine batmıştı? Artık savaş kasetler üzerindeydi. Watergate, bir gazetenin ısrarlı takibinden çıkıp tam bir anayasal krize dönüşmüştü. Başkan, kongre ve yüksek mahkeme ile karşı karşıyaydı. Aylar süren direnişin ve hukuki mücadelelerin ardından 9 Ağustos 1974 sabahı Richard Nixon istifasını sundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihte istifa eden ilk ve tek başkanıydı. Washington Post haber odasında ne sevinç çığlıkları ne alkış vardı. Yalnızca derin bir sessizlik. Yorgunluk, rahatlama ve haklı çıkmanın ağırlığı iç içe geçmişti. 2 yıl boyunca alaylara, tehditlere ve siyasi baskılara rağmen gerçeklerin peşinden gitmişlerdi. Şimdi sadece işlerini yapmanın huzuru kalmıştı. Katharine Graham için bu an bir destanın zirvesiydi. Bir zamanlar utangaç, sesi titreyen bir dul olarak küçümsenen kadın, şimdi gazetecilik tarihinin en önemli dönemeçlerinden birine liderlik etmişti. Pentagon belgelerinden Watergate'e uzanan süreçte aldığı kararlar yalnızca yozlaşmış bir başkanlığı değil, basının özgürlüğünü de kurtarmıştı. O, ilkelerine sadık kalmanın ne anlama geldiğini dünyaya göstermişti. Artık Washington Post sadece bir gazete değil, demokrasinin vicdanı sayılıyordu. Nixon'ın istifası bir dönemin sonu, Post içinse yeni bir çağın başlangıcıydı. 3 kısa yılda gazete yerel bir başkent yayınından küresel bir otoriteye dönüşmüştü. Adı artık korkusuz araştırmacı gazetecilikle özdeşleşmişti. Post'un tirajı, itibarı ve etkisi yükselirken haber odası genç gazeteci adaylarıyla dolup taşıyordu. Gazete bir ulusun vicdanı haline gelmişti. Ama en derin dönüşüm Katharine Graham'ın kendisindeydi. Bir zamanlar sessiz ve görünmez olan kadın, şimdi Amerika'nın tartışmasız en güçlü kadınıydı. Cesaretin, dürüstlüğün ve direncin sembolü haline geldi. Dünyanın dört bir yanında onurlandırıldı. Konuşmalarıyla kadın liderlere ilham verdi. O artık yalnızca bir yayıncı değil, bir çağın sesiydi. Washington Post ve Graham ailesi güç ve prestijin zirvesine ulaşmıştı. Ama asıl zafer, gazeteciliğin ruhunu koruyarak oraya ulaşmış olmalarıydı. Watergate'in ardından gelen yıllar Washington Post için gerçek bir altın çağdı. Ben Bradley'nin enerjik ve özgüven dolu liderliği altında haber odası başarıyla dolup taşıyordu. Gazete artık sadece olayları takip etmiyor, gündemi belirliyordu. Yurt dışı büroları genişledi, araştırmacı ekipler cesur projelere girişti ve ardı ardına Pulitzer ödülleri kazandı. Post, Amerikan basınında sadece bir kurum değil, bir ölçüt haline gelmişti. Ama bu görkemli dönemde bile gelecekteki fırtınaların izleri belirmeye başlamıştı. Dünya değişiyordu. Televizyonun yükselişi, kablo haber ağlarının doğuşu ve yavaş yavaş yaklaşan dijital çağ tüm gazeteciliği yeniden şekillendirecekti. Katharine Graham bu değişimin farkındaydı. 1970'lerin sonlarına gelindiğinde hem şirketin geleceğini hem de kendi halefini düşünmeye başladı. Post'un ailede kalmasını istiyordu. Meşalenin 4. kuşağa geçmesi gerektiğine inanıyordu. Bu kuşak en büyük çocuğu Donald E. Graham'dı. Don, dedesi Philip Graham'ın tam zıttıydı. Phil gösterişli, hızlı düşünen, karizmatik bir politik iç çevre figürüydü. Don ise sessiz, ölçülü ve dikkatliydi. Dedesinin parıltılı cazibesi yoktu ama onun yerini disiplin, dürüstlük ve derin bir görev duygusu almıştı. Gazeteye bağlılığı neredeyse dini bir sadakat gibiydi. Don Graham'ın yolu kolay değildi. Harvard mezunu olduktan sonra doğrudan aile işine katılmadı.
Önce orduya yazıldı. Vietnam döneminde hizmet etti. Ardından alışılmadık bir kararla D.C. Metropolitan Polis Departmanı'nda devriye polisi olarak 18 ay çalıştı. Şehrin sokaklarını, sıradan insanların hayatını, Post'un haber yaptığı toplumu yakından tanımak istiyordu. Sonrasında gazeteye döndü ama tepeye değil, en alta yerleşti. Reklam satışından baskı hattına, üretimden dağıtıma kadar her kademeyi adım adım geçti. Herkes onun sessiz kararlılığına, mütevazı tavrına ve olağanüstü çalışma disiplinine saygı duydu. 1979'da Katharine Graham resmi olarak bayrağı devretti. 61 yaşında yayıncılık görevinden çekildi. Koltuğunu 34 yaşındaki oğluna bıraktı. Kendisi yönetim kurulu başkanı ve Washington Post şirketinin CEO'su olarak kalmaya devam etti. Ancak gazetenin günlük yönetimi artık Don'un sorumluluğundaydı. Bu onun için ağır bir mirastı. Don, sadece efsane bir yayıncının oğlu değil, aynı zamanda bir çağın kahramanının halefiydi. Birçok kişi sessiz, alçak gönüllü oğlun annesinin cesaretiyle ve dedesinin karizmasıyla kıyaslandığında nasıl bir lider olacağını merak ediyordu. Ama Don Graham tıpkı annesi gibi gücün en sessiz halinin sabır ve süreklilik olduğunu kanıtlayacaktı. Don Graham'ın liderliğindeki ilk 10 yıl Washington Post için hala parlak bir dönemdi. 1980'lerin gazete endüstrisinin altın yıllarıydı. Tirajlar yüksekti, reklam gelirleri rekor kırıyordu ve Post hem etkisiyle hem de karlılığıyla Amerika'nın zirvesindeydi. Ancak yüzeyin altında yavaş yavaş bir şey değişiyordu. Üniversite laboratuvarlarında, devlet destekli araştırma projelerinde sessizce doğan yeni bir teknoloji, dünyanın dengesini altüst etmeye hazırlanıyordu. İnternet. Başlangıçta yalnızca akademisyenlerin ve meraklıların uğraştığı bir ağ olarak görülüyordu. Fakat çok az kişi bu icadın geleneksel medyanın temellerini sarsacak kadar güçlü olduğunu fark etti. 10 yıllar boyunca Washington Post adeta para basan bir makineydi. Ama Don Graham ailesinin hiçbir zaman karşılaşmadığı türden bir rakiple yüzleşmek üzereydi. Görünmez, küresel, ücretsiz bir rakip. Ve bu rakip gazeteciliği değil, iş modelini yıkacaktı. Sınıflandırılmış ilanlar. Gazetelerin altın madeni, savaş muhabirlerinden uluslararası ofislere kadar tüm operasyonları finanse eden gelir kaynağı, tek bir web sitesiyle Craigslist'le bir gecede yok oldu. Bir zamanlar Post'un ekonomik motoru olan şey, dijital çağda buharlaşmıştı. Ve en trajik tarafı şuydu: mükemmel gazetecilik bile kırılmış bir iş modelini kurtaramazdı. Yine de Don Graham bu dönüşümü erken fark eden nadir medya yöneticilerindendi. Analitik zekası, diğer yayıncıların görmezden geldiği trendleri erkenden okumasını sağladı. 1996'da WashingtonPost.com'u kurdu ve dijital geleceğe büyük yatırımlar yaptı. Gazetenin dijital altyapısına milyonlarca dolar aktarıldı. Teknolojiye yatkın yeni ekipler kuruldu. Ancak mücadele büyüktü. Gazetenin geleneksel kültürü değişime dirençliydi. Haber odası hala kağıt baskıyı merkeze koyuyor, web sitesini yalnızca içeriğin kopyalandığı bir yan kanal olarak görüyordu. Daha temelde ise kimse basılı reklamların devasa gelirini dijitalde yeniden yaratamıyordu. Bir tam sayfa, reklamın değeriyle bir web banner'ı kıyaslanamazdı. Biri binler kazandırıyor, diğeri kuruşlarla ölçülüyordu. Post, dijital çağın ekonomik yasasına çarpıyordu. Bilginin ve reklamın fiyatı sıfıra yaklaşıyordu. Ve hiçbir miras, hiçbir marka itibarı bu gerçeği durduramıyordu. 2000'ler, Washington Post için bir dönüm noktası değil, yavaş ve acı bir gerileme dönemiydi. Bir zamanlar para basan bir kurum artık yıllar süren zararlarla boğuşuyordu. Kârlar eriyor, reklam gelirleri küçülüyor, tiraj düşüyordu. Altın çağı bitmişti. Don Graham için bu bir baba mirasının ellerinde yavaşça çözülmesini izlemek gibiydi. Zor kararlar kaçınılmazdı. Deneyimli muhabirler için erken emeklilik teklifleri, haber odasında küçülmeler, yurt dışı bürolarının kapatılması, maaş kesintileri, işe alım yasakları. Gazetenin kalbi sayılan haber odası her yıl biraz daha küçülüyordu. Her kesinti Don için kişisel bir yara gibiydi. Ailesinin kuşaklar boyunca inşa ettiği yapıyı kendi elleriyle sökmek zorundaydı. Ailenin serveti hala büyüktü ama sınırsız değildi. Washington Post şirketi, eğitim devi Kaplan ve kablo televizyon yatırımları sayesinde kâr ediyordu. Ancak gazetenin kendisi, o kültürel sembol, duygusal merkez, amiral gemisi bir yük haline gelmişti.
Trajik olan Post'un gazeteciliğinin hala olağanüstü olmasıydı. Pulitzer ödülleri kazanmaya devam ediyor, kamu hizmeti niteliğinde haberlere imza atıyordu. Ama artık herkesin bildiği o acı gerçek ortadaydı. İyi gazetecilik kötü bir iş modelini kurtaramazdı. Don Graham 2000'lerin başında kaçınılmaz gerçekle yüzleşti. Hayatını Post'u dijital çağa taşımaya adamıştı. Ama sonunda dürüst bir farkındalıkla şu sonuca vardı. Gazeteyi geleceğe taşıyacak kişi kendisi değildi. Post'un ayakta kalabilmesi için yalnızca servetiyle değil, dijital dünyayı içgüdüsel olarak anlayan birine ihtiyaç vardı. Basılı çağın duygusal yüklerinden, alışkanlıklarından özgür birine. Don, bu gerçeği kabullenmenin ne kadar acı verici olduğunu biliyordu. Bu karar, Graham ailesinin 80 yıllık yönetiminin sonu anlamına geliyordu. Bir mirastan, bir kimlikten 4 nesildir taşınan kamu güveni görevinden vazgeçmekti bu. Ama Don için artık tek bir hedef kalmıştı. Post'u ailede tutmak değil, Post'un kendisini hayatta tutmak. Donald Graham kararını verdiğinde bu karar yalnızca bir iş hamlesi değil, kişisel bir dönüm noktasıydı. Washington Post'u satmak, bir gazetenin el değiştirmesinden fazlasını ifade ediyordu. Bu, ailesinin adını taşıyan bir geleneği, neredeyse bir asırdır korudukları bir mirası devretmekti. Ve Don bunun, yanlış ellerde bir medya sirkinin ortasında rezil bir gösteriye dönüşmesini istemiyordu. Gazete kırılgandı. Morali zayıf, geleceği belirsizdi. Kamusal bir açık artırma, sadece finansal değil, duygusal bir çöküş olurdu. Bu yüzden Graham süreci adeta bir istihbarat operasyonu gibi yürüttü. Sessiz, dikkatli ve mutlak gizlilikle. 2013'ün başlarında teknoloji ve medya dünyasında özel bağlantılarıyla tanınan Allen & Company adlı yatırım bankasına gitti. Onlara tek bir görev verdi. Washington Post'a uygun bir yeni sahip bulun. Ama bu uygun alıcı sıradan biri olamazdı. Graham'ın kafasında çok net 3 koşul vardı. Neredeyse sınırsız kişisel servet. Yeni sahibin gazetenin zararlarını yıllarca taşıyabilecek, hatta 10 yıllar boyunca yatırım yapabilecek kadar zengin olması gerekiyordu. Gazeteciliğe samimi bir inanç. Satın alacak kişi, gazeteyi bir varlık olarak değil, bir kamu hizmeti olarak görmeliydi. Uzun vadeli vizyon. Başarıyı çeyrek dönem kar tablolarıyla değil, nesillerle ölçen biri olmalıydı. Bu listeye uyan insan sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Allen & Company kısa süre içinde bir düzine potansiyel isimle geri döndü. Amerikan milyarderlerinin seçkinlerinden oluşan bir kadro. Michael Bloomberg, Warren Buffett, Laurent Powell-Jobs gibi isimler vardı. Ama listedeki bir isim diğerlerinden farklıydı. Graham'ın dikkatini hemen çekti. Jeff Bezos. Amazon'un kurucusu, dijital çağın mimarlarından biri, uzun vadeli vizyonuyla tanınan, yeniliğe takıntılı bir girişimci. Dijital ekonomiyi anlayan, sabırla yatırım yapan, geleceği bugünden kuran bir zihin. Don Graham o ismi gördüğünde içinden geçen tek şey şuydu. Eğer Post'u kurtaracak biri varsa o olabilir. Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu ve CEO'su olarak tam anlamıyla dijital çağın insanıydı. Kitap satışından başlayıp perakendeyi, bulut bilişimi ve alışveriş alışkanlıklarını kökten dönüştürerek dünyanın en güçlü şirketlerinden birini inşa etmişti. Onu tanımlayan 3 şey vardı. Müşteriye takıntılı odaklanma, korkusuz uzun vadeli yatırım anlayışı ve yeniliğe neredeyse dini bir inanç. 2013'e gelindiğinde Bezos sadece bir iş lideri değil, küresel ölçekte en zengin ve en vizyoner figürlerden biriydi. Donald Graham için onun adı büyüleyici ama aynı zamanda belirsizlik doluydu. Bezos'u tanımıyordu. Amazon'daki başarısına hayrandı ama geleneksel gazeteciliğe ilgi duyup duymayacağından emin değildi. Bu yüzden ilk temas son derece gizli yürütüldü. Bir yatırım bankacısı kimliğini açıklamadan tarihi öneme sahip bir ulusal kurum adına görüşme talep etti. Bezos merak etti ve kabul etti. İlk yüz yüze buluşmalarında Graham açık ve dürüst davrandı. Bir satış konuşması yapmadı. Bir kriz anlattı. Gazetenin mali olarak çöküşte olduğunu, ailenin onu ayakta tutmak için artık gereken bakıcılığı sağlayamayacağını söyledi. Bir müşteri değil, bir halef aradığını belirtti. Bezos başlangıçta mesafeli davrandı. Gazetecilik dünyasına yabancıydı. Amazon zaten tüm dikkatini talep ediyordu.
Ama Graham konuştukça içinde bir kıvılcım yandı. Post'u biten bir iş olarak değil, dijital çağa ayak uyduramamış köklü bir kurum olarak görmeye başladı. Amazon'un hikayesiyle benzerlikler kurdu. Okuyucuya, müşteriye odak, sabırla büyüme, internetin dönüştürücü gücü. Kısa sürede bu fikir bir iş anlaşmasından çok bir vizyon ortaklığına dönüştü. Gizli görüşmeler Idaho'daki Sun Valley'de ve Bezos'un Seattle'daki evinde sürdü. İki adam arasında derin bir güven oluştu. Biri eski bir yayın geleneğinin taşıyıcısı, diğeri dijital dünyanın öncüsüydü. Donald Graham, Bezos'ta Post'un ihtiyaç duyduğu benzersiz bileşimi gördü. Hem sınırsız kaynak, hem uzun vadeli sabır, hem de geleceği yeniden kurma isteği. Bezos ise Post'u bir yatırım değil, vatandaşlık görevi olarak görmeye başladı. Tıpkı 80 yıl önce Eugene Mayer'in yaptığı gibi. Ve en önemli sözünü verdi. Gazetenin editoryal bağımsızlığına asla müdahale etmeyecek, tek hedefi Post'u sürdürülebilir bir geleceğe taşımak olacaktı. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Müzakereler hızlı ama kişisel geçti. Sonunda 250 milyon dolar nakit karşılığında el sıkıştılar. Kimi için bu rakam şaşırtıcı derecede düşüktü. Ama gazetenin o günkü mali durumu düşünüldüğünde acı bir gerçekliği yansıtıyordu. Satış yalnızca Washington Post ve bağlı yayınlarını kapsıyordu. Graham ailesi Kaplan Eğitim Şirketi ve yayın istasyonlarını elinde tutacaktı. Bu bir imparatorluğun satışı değil, bir ruhun emanetiydi. Donald Graham için mesele para değil, bir emaneti korumaktı. Ve artık o emaneti teslim alacak kişi belliydi. Anlaşma 2013 yazının sonlarında sessizce tamamlandı. O kadar gizli yürütülmüştü ki duyurulmadan önce dünyada sadece bir avuç insan, ondan az kişi bundan haberdardı. 5 Ağustos 2013 öğleden sonrasıydı. Donald Graham, Washington Post çalışanlarını ana haber odasında topladı. Oda tedirgindi. Herkes yeni bir kesinti, belki bir işten çıkarma duyurusu bekliyordu. Ama hiç kimse o gün söylenecek kelimelere hazır değildi. Don Graham, yeğeni ve gazetenin yayıncısı Catherine Weymouth yanında duruyordu. Konuşmaya başladığında sesi titriyordu. Sözleri kısa, sade ama yürek parçalayıcıydı. Ailesi 80 yıl aralıksız sahiplikten sonra Washington Post'u satmıştı. Bir anda odadaki hava çekildi sanki. Bir sessizlik çöktü. Ağır, ezici, gerçek dışı. Herkes birbirine bakıyor ama kimse konuşamıyordu. Bazı muhabirler başlarını eğdi. Bazıları açıkça ağlamaya başladı. Çünkü Washington Post sadece bir gazete değil, Graham ailesinin kendisiydi. Bu duyuru sadece bir mülkiyet değişikliği değil, Amerikan gazeteciliğinde bir çağın kapanışıydı. Sonra Graham alıcının adını söyledi. Jeff Bezos. Şok yeniden yayıldı. Odanın içinde bir uğultu dolaştı. Merak, korku, hatta biraz öfke. 80 yıl süren bir saltanat. Güçle yoğrulmuş, trajediyle sınanmış, gerçeğin bedeliyle ödenmiş bir hikaye. Hepsi 1933'te bir müzayede salonunda başladı. Eugene Mayer, ruhu tükenmiş bir gazeteyi satın aldı ve ona bir vicdan kazandırdı. Kızının kocası Philip Graham onu bir imparatorluğa dönüştürdü. Ama sonunda kendi zihninin karanlığında kayboldu. Onun ardından kimsenin ciddiye almadığı utangaç dul Catherine Graham bir başkana meydan okuyarak hem gazeteyi hem demokrasiyi korudu. Ve son olarak sadık oğul Donald Graham o mirası kurtarmak için en ağır bedeli ödedi. Ailesinin doğuştan hakkını, Post'un ruhunu yaşatmak uğruna elden çıkardı. Bu hanedanın hikayesi yalnızca bir ailenin değil, bir inancın hikayesidir. Çünkü Washington Post asla sıradan bir iş olmadı. O bir emanetti. Gerçeği aramanın, hesap sormanın ve kamu vicdanını korumanın kutsal görevi. Graham'lar bu emaneti para ya da güçle değil, gözyaşlarıyla, cesaretle ve fedakarlıkla taşıdılar. Ve sonunda onu bir sonraki nesle değil, tüm dünyaya bıraktılar.